Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle zincir çanta yapılışını paylaşacağım. Yapımı gayet kolay. Görüntü olarak birazcık karışık geliyor ama mantığını anladıktan sonra kolaylıkla yapabileceğimiz bir çanta. Ben bir tık büyük çalıştım. Dilerseniz şuradaki zincir sayınızı daha kısa tutarak daha küçük çanta yapabilirsiniz. Aynı şekilde aynı orantıda gövdesini de kısaltmanız gerekiyor. Zincirini daha kısa yaparsanız. Benim çantam 2, 4, 6, 7 tane bölümden oluşuyor. Dediğim gibi kolaylıkla yapabileceğiz ve kısa sürede aslında tamamlayabileceğimiz bir çanta oldu. Astarlama istiyor. Bence astarsız kullanımı birazcık zor olacaktır. Çünkü ara kısımları boşluklu. Ben şu anda kese koydum ya da benim gibi astarlama yapmak istemezseniz kese ile de kullanabilirsiniz. Şimdi ölçülerimden bahsetmek istiyorum. Kısaca taban kısmında ölçtüğümde 35,5 santim genişliğinde, uzunluk bakın şu noktaya kadar ölçtüğümüzde 33 santim. Askıya kadar olan kısmı ise 47 santim uzunluğunda. Askının da ölçüsünü fikir olması açısından paylaşmak istiyorum sizlerle. 35 santim uzunluğunda askımızda yaparak çantamızı tamamlıyoruz. Şimdi ben elimde olan ipleri değerlendim. Kağıt ipler kullandım. 3 renk kombinleme yaptım. 100'er gramdan 300 gram olması yeterli olacaktır. Ya da rengarenk çalışmak isterseniz de tamamen elinizdeki ipleri değerlendirmek amaçlı yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi 3 tane renk kombinledim. Kağıt ipin yapısı gereği daha kolay örebilmek için ben 4 milim tığ kullanıyorum. Ama ipiniz ince yapıda bir ip ise daha küçük numarada tığ tercih edebilirsiniz. Benimki orta kalınlıkta bir ipti. Herhangi bir markası bulunmuyor. Bağ halinde yani çili halinde satılanlarda marka bulunmuyor. Alıyorsunuz, yumak haline getirip örme işlemini yapıyorsunuz. Ben herhangi bir yumuşatma işlemi yapmıyorum. Direkt aldığım gibi örüyorum kağıt ipi. Çünkü yumuşatma yapıldığında yapısının bozulacağını düşünüyorum. O yüzden aldığım gibi örme işlemini gerçekleştiriyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi ben çantamı tamamladım, geldim. Sizler için yeniden bir başlangıç yapacağım. Devamında şu kısmını beraber ilerliyor olacağız. Sadece gövde kısmından yeniden bir başlangıç yapacağım. Öncelikle şöyle bir göstermek istiyorum, bahsetmek istiyorum nasıl yaptım. Ben tamamen kendime ait bir ölçü belirledim. 53 tane zincir çektim. Yeteri genişlikti benim için. Dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Kolaylıkla ayarlayabileceğiniz bir çanta olduğu için sıkıntı çekmeden büyütüp ya da daha da küçük yapabilirsiniz. Ölçümden de videonun başlangıcında bahsetmiştim zaten. 53 tane zincir çekiyoruz. Daha sonrasında bir zincir çekerek dönüşümüzü sağlıyoruz. Devamında 4 tane sık iğne yapıyorum. Devamında 4 tane yarım trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Bakın bu noktadan başlıyoruz ya. Sık iğne ile başladım. Sıra sonunda 10 tane ilmeğimi dolayıp onlu trabzan yapmıştım. Dediğim gibi tamamıyla buradaki arttırmamızla alakalı hep 4 tane yapıyoruz. Bu da dediğim gibi benim belirlediğim bir sayı. Bu aradaki boşluklar daha fazla olsun isterseniz 3'erli de yapabilirsiniz. Bana göre 4 tane sık iğne, 4 tane yarım trabzan yeterli oldu. Hep 4 tane ilerledim. O şekilde bir sayı belirledim kendime göre. Şimdi 3'erli yaparsanız sıra sonundaki ikili trabzanınız, sıra sonundaki trabzan sayınız 10 tane ilmek doğradıysam 11 ya da 12'ye denk geliyor olabilir. Hep 3-3 ilerlemeniz gerekiyor. Buradaki önemli nokta hep eşit ilerliyor olmanız gerekiyor. Bunun da ilk başlarda birazcık aklınız karışıyor. Hani en son ikili trabzan mı yapmıştım, üçlü mü yapmıştım, üstüne kaç tane dolamıştım şeklinde aklınız karışıyor. Ama zamanla ilerledikçe daha kolay ilerleyebiliyorsunuz. Devamında burada arttırmamızı yaptıktan sonra en son arttırma yaptığımız üzerine farklı bir renkte yine sık iğne yaparak başlangıç yapıyorum ve daha sonra tam tersine bir arttırma yapıyoruz. Bakın bu şekilde model bundan ibaret. Şimdi beraber bir başlangıç yapalım. Yine 53 tane zincir çekeceğim ki aklınız karışmasın. Hemen şöyle ipimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda 53 adet zincire ulaşana kadar devam ediyoruz. Toplamda 53 adet zincirimi çektikten sonra 53. zincirimi parmağımla tutuyorum. Üzerine 1,
2 tane zincir çekip 53. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. Sık iğnemi yaptım. 3. Yandaki zincire geldim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. 4 tane yan yana sık iğnemizi yaptıktan sonra tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek yarım trabzanımı oluşturdum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım. 2 oldu. Devam ediyorum. Yandaki zincire geliyorum. Tek seferde çektim. 3. Yandaki zincire geldim. Tek seferde çekerek 4 tane yan yana yarım trabzanımızı yapmış olduk. Yine tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bu şekilde zincirle beraber şu son ilmeğimizle beraber 3 tane ilmeğimiz var. Az önce yarım trabzan yapmıştık. Tek seferde çekmiştik. Bu sefer 2 seferde çekiyoruz. 1 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi 1 2 seferde çekiyorum. Tekrardan yandaki zincire geldim. 1 2 seferde çekerek 4 tane yan yana ikili trabzanımızı yaptık. 1 2 kez aldım tığım üzerine ipimi. Daha sonra yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bakın 4 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 seferde çekerek üçlü trabzan yaptım. 1 2 kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 kez alıyorum. Yandaki zincire geldim. İpimi 1 2 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 kez aldım. Yandaki zincire geldim. İpimi çektim. 1 2 3 seferde çekerek dördüncü üçlü trabzanımı da bu şekilde yapmış oldum. 1 2 3 kez alıyorum. Yandaki zincire geldim. 1 2 3 4 seferde çekerek dörtlü trabzan yaptım. 1 2 3 kez aldım. Yandaki zincire geldim. 1 2 3 4 seferde çekerek dörtlü trabzanımı yaptım. 2 tane oldu. 1 2 3 kez alıyoruz. Yandaki zincire geldik. 1 2 3 4 seferde çektim. 1 2 3 kez aldım. Yandaki zincire geldim. Dördüncüyü yapıyorum şimdi. 1 2 3 4 seferde çekerek dördüncü dörtlü trabzanımı yaptım. Bakın bahsetmiş olduğum gibi hep 4 tane yapıyorum ve dördüncüden sonra üzerine bir tane daha ilmek ilave ederek ilerliyoruz. Şimdi dörtlü trabzanlarımı yaptıktan sonra 1 2 3 4 kez alıyoruz. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi 1 2 3 4 5 seferde çekiyorum. Şimdi şu kısım aklımızı karıştırabiliyor. İnanın ilk seferinde benim de aklımı karıştırmıştı. Dörtlü trabzan diyorum ama tığım üzerine ipimi 3 kez alıyorum. Beşli trabzan diyorum. Tığımın üzerine ipimi 4 kez alıyorum. Veya altıra trabzan diyorum. Tığımızın üzerine ipimizi 5 kez alıyoruz. Burada çektiğiniz sayıyı göz önünde bulundurun. Ya da her seferinde trabzan olarak saymayın. Mesela burada tığımın üzerine 4 kez aldım ya. Bir sonrakinde 5 kez alacağım. 6 kez alacağım şeklinde ilerlerseniz aklınız karışmayacak. Ya da ilk başlangıçta
nasıl yaptığınızı not alırsanız bir kenara daha düzgün ilerleyecektir. Çünkü burada bir tane kaydırdığınızda yapısı çok düzgün olmuyor. Bunun eşit bir şekilde ilerletiyor, arttırmalarını yapıyor olmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4 kez aldım. Yandaki zincire geldim. 1, 2, 3, 4, 5 seferde çektim. 1, 2, 3, 4 kez aldım. Yandaki zincire geldim. 1, 2, 3, 4, 5 kez çektim. 1, 2, 3, 4 kez aldım. Yandaki zincire geldim. Şimdi dördüncüyü yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 seferde çektim. Bakın 4 kez bu işlemi yaptıktan sonra şimdi tığımızın üzerine ipimizi 5 kez alacağız. 1, 2, 3, 4, 5 kez aldım. Yandaki zincire geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seferde çektim. 1, 2, 3, 4, 5 kez aldım. Yandaki zincire geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seferde çektim. 2 kez aynı işlemi yaptık. 4 tane olana kadar devam ediyorum. Sonrasında tığımın üzerine ipimi 6 kez alıyorum. Bir sonrakini 4'e tamamladıktan sonra 7 kez alıyorum. 4'e tamamladıktan sonra 8 kez alıyorum. 4'e tamamladıktan sonra 9 kez alıyoruz. Bu şekilde sıra sonundaki son zincirime kadar 4 devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda son bir tane zincirim kaldı. 2 tane onlu trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kez alıyoruz. Daha sonrasında sıra sonundaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 seferde çekerek sıramı tamamlamış oldum. Dediğim gibi normalde hepsini 4 ilerlettim. Sıra sonunda 3 tane 10 kez alarak yaptığım 11'li trabzan var. Burada sıramızı tamamladıktan sonra farklı bir renk ile geçiş yapabilirsiniz ya da aynı renk ile de devam edebilirsiniz. Ama model göstersin istiyorsanız farklı bir renge geçiş yapmalısınız. Şimdi bu noktaya kadar arttırma yaptık. Bakın yapısı bu şekilde oluyor. Benimki ütülenmiş hali, dümdüz bir görüntü. Ütüleme işleminden sonra elde ediyorsunuz. Bu şekilde durma halinde şöyle düzeltiyoruz elimizde. Bakın şu şekilde esnetip düzeltme yapıyorum ki yapısı düzelsin. Daha sonrasında şimdi en son arttırma yaptım. Yavaş yavaş buradan eksiltme yaparak başlayacağım. Yani sık iğne ile başlangıç yapacağım. Yavaş yavaş yine aynı şekilde arttırma yapıyor olacağız. Örgümüzün arka kısmına döndük. 1, 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Burada zinciri saymıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 2. Yandaki boşluğa geldim. 3. Yandaki boşluğa geldim. 4 tane sık iğnemi yaptım. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. Tek seferde çektim. Yarım trabzan, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 2 tane yarım trabzan oldu. Devam ettim. 3, 4 tane yarım trabzan yaptım. Sonrasında bir kez aldık. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan geçirdik. 1, 2 seferde çekip 2 tane ikili trabzan yaptık. Devam ettim. 3, 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonrasında 1, 2 kez aldık. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 seferde çekerek üçlü trabzan yaptım. 1, 2 kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yaptım. 1, 2 kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 kez çekiyorum. 3 tane oldu. Tekrardan 1,
2, 3 seferde çekerek 4 tane üçlü trabzan yaptım. Bakın bu şekilde sık iğne ile başlamıştık. Yavaş yavaş arttırmaya başladık. Şimdi devam ettim. 1, 2, 3 kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4 seferde çıkıyorum. 1, 2, 3 kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4 kez çıktım. 1, 2, 3 kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4 seferde çıktım. 1, 2, 3 kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. Dördüncüyü yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 seferde çıktım. Bu şekilde 4 kez aynı işlemi yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerliyoruz. Ekstra farklı bir şey yok. Bu sıramızı da beraber tamamlayalım. 3. bölümün başlangıcını beraber yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. 2 kez tığım üzerine ipimi 10 kez alarak yaptım. Şimdi üçüncüyü beraber yapıyoruz. Yine 10 kez aldık ipimizi. Son boşluktan tığımı geçiriyorum. Ve ipimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 seferde çektim. Ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Hatırlarsanız birinci sırada da 10 kez alarak 3 kez yapmıştık. 3 tane 11'li trabzan yapmıştık. Yine aynı şekilde sıra sonunda 3 kez tığımın üzerine ipimi 10 kez alarak sıramı tamamladım. Bu şekilde arttırmamızı yapmış olduk. İkinci bölümümüzde tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde sık iğne ile başladık. 11'li trabzanla bitirdik. Şimdi yeniden bir başlangıç yapıyor olacağız 3. bölüm için. 1, 2 kez zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki boşluğa gelip bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. 3. sık iğnemi yaptım. Bir kez daha yandaki boşluğa gelip 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Devamında 4 tane yarım trabzan, 4 tane ikili trabzan, 4 tane üçlü trabzan şeklinde arttırmaya devam edeceğim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yanlışlıkla arttırma ya da eksiltme yapabilirsiniz. O yüzden sıra sonundaki sayınızın her zaman aynı olmasına dikkat edin. Gerekirse tüm trabzanları sayarak aynı sayıda ilerliyor musunuz diye bölüm bölüm devam ederseniz daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz boyuta ulaşana kadar devam edilebilir. Ben toplamda 2, 4, 6, 7 bölüm yaptım. Daha sonrasında ise bu şekilde yarım bölüm yapıp askıyı da yaparak çantamızı tamamlıyor olacağız. Şimdi bu kısma kadar ilerleyelim. Devamında beraber devam ediyor olacağız. Şimdi sıramı tamamladım geldim. Toplamda 2, 4, 6, 7 bölüm çalıştım bu şekilde. En son bakın sol tarafta arttırma yaptığımız kısım, sağ tarafta ise eksik olan kısmımız var. Eksiltme yaptığımız, yani daha böyle sık iğne ile başladığımız kısım var. Bu noktada benim için yeterli bir uzunluk oldu. Genişlik ve uzunluğu birebir aynı ayarlamaya, dengeli tutmaya çalışıyorum. Genişliğiniz daha fazla ise uzunluğunuzu da daha fazla uzatabilirsiniz. Dediğim gibi 7 sıra benim için yeterli oldu. 7 bölüm daha doğrusu. Şimdi bu noktada tam orta kısmını buluyoruz. Hem sağ ve hem sol kısımda eşit trabzanlar kalacak şekilde orta kısmına bu şekilde bir ip bağladım. Daha sonrasında iki parça halinde yapıyor olacağız. Bakın diğer parçamda göstereyim hatta sizlere. Şu şekilde iki tane parça yapıyor olacağız. Yine aynı şekilde olacak. Hem diğer tarafa hem de diğer tarafa şeklinde arttırmalar yaparak ilerleyeceğiz. Burada farklı olarak hep alt sıralarda 4 tane gidiyorduk ya. Burada yeterli genişliğe ulaşabilmek için bir tane sık iğne, bir tane yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan ve devamında da hep ikişer tane yaparak ilerleyeceğiz. Yine diğer kısımda aynı şekilde ilerliyor olacağız. Şimdi beraber bir başlangıç yapalım istiyorum. Diğer tarafın da başlangıcı aynı şekilde olacak. Burada istediğiniz renk ile başlangıcınızı yapabilirsiniz. Ön kısmıyla aynı ya da farklı da yapıyor olabilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Hemen buradaki birinci trabzanın tepesinden şöyle orta bölümün hemen yanındaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım.
Bir tane sık iğne, bir tane yarım trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. Pardon, tığım üzerine ipimi 2 kez alıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 seferde çıkarak üçlü trabzanımı yaptım. Yine 2 kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 seferde çıkarak üçlü trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi 2 3 kez alıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 3 4 seferde çıktım. Tekrardan 3 kez alıyorum tığım üzerine ipimi. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 3 4 kez çıktım. 2 kez aynı işlemi tekrarlamış oldum. 1 2 3 4 kez aldım tığım üzerine ipimi. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 3 4 5 kez de çıktım. 1 2 3 4 kez alıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi 1 2 3 4 5 kez de çıktım. Bu şekilde devamında aynı alt sıradaki bölümlerde yapmış olduğumuz gibi ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar hep ikişer tane yaparak devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda bir tane boşluğum kaldı. 2 tane 11 tane ilmeği yaptıktan sonra 12 taneye geldi sıra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane. Tığımın üzerine 12 kez ipimi aldıktan sonra boşluktan şöyle zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 seferde çekerek tamamlıyorum. Şimdi bir alt sırada ne yapmıştık? Hep 10 ilmek, en fazla 10 ilmeğe ulaşmıştık. Ama üst sırada 11 ve 12. ilmeğimizi de yapmış olduk. Burada ne kadar genişlerse, ne kadar çok uzarsa o kadar iyi. O yüzden devam ettim. Sıra sayısı aklınıza takılmasın. Sizde ne kadar ilerliyorsa bu 13'te de olabilir ya da 14 ilmekte de olabilir ya da 10 ilmekte de olabilir. Bunun bir önemi yok. Sadece size dediğim gibi ikişer tane aynısından tekrarlayarak ilerleyip sıramızı tamamlamamız gerekiyor. Bu şekilde tamamladıktan sonra bu noktada ipimizi kesiyoruz. Şimdi diğer taraf için başlangıç yapacağız. Hemen ipimi elime aldım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bu kısımda şu orta kısımdan başlangıç yapacağım için arka kısmından bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Arka kısmını döndürüyorum. Hemen bakın birinci, şu ipimi artık buradan çıkartabilirim. Hemen birinci boşluktan tığımı geçirdim. Bir yandan şu ipimi de tuttum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek yarım trabzanımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane daha ikili trabzan yaparak 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. 2 kez alıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 seferde çektim. 1 2 kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 seferde çektim. 1 2 3 seferde aldım tığım üzerine ipimi. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 4 seferde çıktım. 1 2 3 sefer aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 4 seferde çıktım. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda bir tane boşluğum kaldı. 12 kez ipimi aldıktan sonra son boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve son ilmeğim 13 kez çekerek 12'li trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Aynı diğer tarafta da 12 tane yapmıştık. İpi değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü diğer renkteki ipim yeterli gelmedi. Bu noktada o yüzden ben iki kenarı da aynı şekilde tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekip burada ipimi kesiyorum. İki parçamızı da aynı şekilde tamamlayıp geliyoruz. Hatta ütülemesini de yapalım. Daha sonrasında taban ve üst askı kısmını yaparak birleştirmesine geçeceğiz. Şimdi size bahsettiğim gibi iki parçamı tamamladıktan sonra ütüleme işlemini yaptım, geldim. Genelde soruyorsunuz ütüleme işlemi nasıl yapıyorsunuz diye. Direkt ben örmüş olduğum parçanın üzerine buharlı ütüleme yapıyorum. Bu ipinizle de alakalı. Bunu da direkt üzerine buharlı bir ütüleme yaptım. Bakın zincirler dümdüz bir görüntüde değildi. Birazcık böyle yamuk yumuk duruyordu ama şu anda dümdüz bir görüntü elde etmiş olduk. Nasıl ütüleme yapıyorum? Parçamı koydum. Direkt üzerine dediğim gibi buharlı ütü ile şu şekilde bakın üst kısmına doğru öncelikle zincirleri parmaklarımla düzelttim. Daha sonrasında şöyle üst kısma doğru ütüyle bölüm bölüm ilerletme yaptım. Yatayına değil, çünkü yatayına yaptıkça zincirlerin arasında boşluklar oluşacaktı. O yüzden bu şekilde üste doğru ütüleme yaptım ki zincirlerimiz düz bir görüntüde olsun diye. Daha sonrasında bu aradaki kısımlar var ya, şu renk geçişlerimiz olduğu kısımlar birazcık toparlama oluyor üstte, ister istemez üzerine örgü yaptıkça. Onları da şu şekilde elimle esnettikten sonra bir kez daha bu noktalardan geçerek ütülemeyi yaptım. Aynı şekilde diğer parçam için de geçerli, dümdüz bir ütüleme yaptım. Ütüleme işlemimizi yaptıktan sonra sıra geliyor birleştirme işlemine. Normalde tabanlı çalışabilirsiniz. Taban yapmayı düşünmüştüm ama ipim yeterli miktarda gelmediği için tabansız bir çanta yapacağım. Modeli incelediğimde de tabansızdı. Ben sadece birazcık böyle genişlik olsun istediğim için taban yapmayı düşünmüştüm. Ama koyu renkteki ipim yeterli miktarda olmadığı için taban çalışmadım. Dilerseniz buradaki zincir sayısından bir tık daha küçük zincir çekerek oval birkaç sıra taban çalışabilirsiniz eğer ipiniz yeterli geliyorsa. Şimdi koyu renkli bir taban var. Koyu renkli bir başlangıç yapmış olduğum için koyu renk ile dikerek ilerleyeceğim. Direkt üzerinden dikeceğim. Şöyle birinci boşluktan zincirimin içerisinden iğnemi geçiriyorum. İpimi çektim. Arka kısmındaki şöyle zincirimi düzelteyim. Arka kısımda karşılık gelen zincirin içerisinden iğnemi geçirdim ve tekrardan aynı noktadan çıktım. Tekrar aynı noktadan iğnemi geçiriyorum. Şöyle karşılık gelen noktadan ipimi çekiyorum. Burada aynı noktadan iki kez giderek sağlam olması için bir başlangıç yapmak istedim. Devamında bakın karşılıklı her zincirin içerisinden çapraz bir şekilde dikme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Düz bir dikiş yapacağız. Dediğim gibi iğnemi geçirebildim. Her boşluktan bakın geçirerek örgümün ön kısmından yani düz kısmından dikme işlemimi sıra sonuna kadar gerçekleştirip geliyorum hemen. Şimdi sıra sonuna kadar dikme işlemimi gerçekleştirdim. Sıra sonunda sık iğne yaparak başlangıç yaptığımız nokta olduğu için sık iğnenin içerisinden de iğnemi geçiriyorum. Bir dikme işlemi yapıyorum üst kısma doğru yani. Daha sonrasında ipimi şöyle iç kısmına iğnemi geçiriyorum daha doğrusu. Ve iç kısmında ipimizi düğümleyeceğiz. Artık kesiyoruz. Taban kısmının dikme işlemi tamamladık. Şimdi bir üst sırada koyu renk olsaydı koyu renk ile devam edecektim. Her zincir bölmesinden birkaç sıra böyle dikerek ilerleyeceğiz çantanın gövde kısmı için. Hemen şöyle konuşurken alt kısmından ipimi sabitliyorum ve kesiyorum daha sonrasında. Şimdi bu kısım koyu renk olmadığı için devam etmiyorum ama şuradaki koyu renk olduğu için hemen şöyle ipimizde de iğnemizde de hemen bu tarafta koyu renk olduğu için iğnemde de ipim varken koyu renk hiç çıkarmadan devam ediyorum dikme işlemi. Üst kısmına doğru artık dikmeye başlıyoruz. Hemen şurada başlangıç kısmından
üstündeki zincirimin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Bir başlangıç yapıyorum. Buradaki artık zincirleri birbirine birleştirerek ilerleyeceğiz. Bakın karşılıklı boşluklardan iğnemi geçiriyorum. Burada dilerseniz böyle az bir miktarda birleştirme yapabilirsiniz. Zaten zincir arası boşluk olduğu için, ya da bu şekilde tamamen de bu kısmını dikebilirsiniz. Bakın ara ara böyle boşluk kısmından atlayarak, sadece burada amacımız birbirine iki parçamızı sabitleyebilmek. Şimdi üst kısmına kadar bakın dikme işlemimi gerçekleştirdim. Üst gövde kısmına kadar geldim. Burada ipimi, iğnemi şöyle iç kısmına alıyorum. Bakın zaten ara kısımları boşluk olduğu için dilerseniz dediğim gibi çok az bir miktarda birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi ben başlangıçta bu şekilde birleştirme yaptım. Ama devamında bir bütün halinde birleştirmeyeceğim. Küçük küçük kısımlardan böyle düğümleme yaparak ilerleyeceğiz. Hemen şöyle ipimi iç kısmında düğümleyip keseyim. Bir tane daha yapalım beraber. Bakın bu şekilde gövde kısmını birleştirmesine başlamış olduk. Şimdi diğer taraftaki koyu rengimle birleştirme yapayım. Şimdi siz de ipinizi bitirene kadar aynı şekilde dikme işleminizi gerçekleştireceksiniz. Bakın şimdi şuradaki sık iğnemin olduğu noktadan birleştirme yapacağım. Başlangıç noktası, arkasında da yine aynı şekilde başlangıç noktamız var. Hemen buradan boşluktan iğnemi geçirdim. Diğer tarafta da boşluktan iğnemi geçirdim ve aynı noktadan çıkışımı sağlıyorum. Bir kez daha aynı noktadan iğnemi geçirdim. İç kısmını aldım. Bakın sadece sık iğnenin olduğu kenar kısmından bir birleştirme yaptım. İç kısmına çekiyorum ve burada düğümleyip artık ipimi kesiyorum. Az önce bahsettiğim buydu. Zincirin tamamını birleştirme değildi. Bu şekilde sadece sık iğnelerin başlangıç yapmış olduğum kısımlardan bir birleştirme yaparak ilerleyeceğim demiştim. Şimdi tekrardan şöyle ipimi kestikten sonra bir kez daha yapacağım. Düğümleme yaptım. Bakın bu noktamız bu şekilde oldu. Altta da aynı şekilde boşluğumuz var zaten. O yüzden çift olarak birleştirmenize gerek yok. Hem bu şekilde bence görüntü olarak daha güzel gözüküyor, ama dilerseniz bu şekilde de birleştirme yapabilirsiniz. Bakın sadece sık iğnenin olduğu noktayı birleştirdim. Şimdi diğer tarafta buraya farklı açık renkle yapacağım. Burada koyu rengim olduğu için şöyle sık iğneyi başlangıç yaptım. Boşluktan iğnemi geçirdim. Karşılık gelen noktadaki boşluktan da iğnemi geçiriyorum. İpimi çektim. Tekrardan aynı noktadan iki kez yaptıktan sonra iç kısmına iğnemi ittiriyorum. İç kısmında düğümlememizi yapalım sıkı bir şekilde. İpimizi sabitliyoruz. Daha sonrasında şöyle gizleyip kesiyorum. Bakın bu noktamızda da bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Dediğim gibi şu alt noktayı açık renk yapacağım. Yani uygun olan renkte hep bu sık iğnelerin olduğu kısımların dikme işlemini gerçekleştirip geliyoruz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu üst kısım için en son birleştirme yapacağız. Şimdi size bahsettiğim gibi ara kısımların dikmesini gerçekleştirdim. Geldim bakın bu şekilde iki kenar içinde sabitlemesini yaptım. Sadece sık iğnelerin olduğu kısımlarda. Şimdi şu üst kısımlarımızı özellikle boş bıraktım. Üst kapak kısmını boş bıraktım. Özellikle beraber birleştirmesini yapalım diye hemen şu kenardan başlayacağım. Şu üstteki kısmın birleştirmesini yapacağız. Yine iğnemde ipim var. Uygun renkli ipimiz var. Son üstteki boşluktan, trabzanın tepesinden hatta iğnemi geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da şöyle iğnenizi geçirebildiğiniz boşluktan geçiriyoruz. Karşılıklı dikiyoruz. Aynı noktadan iki kez geçirdikten sonra ipimi iç kısmına aldım. Bakın bu şekilde diktim. İpim iç kısmında
Herhangi bir yerinden şöyle iğnenizi geçirebildiğiniz bir yerden geçirip düğümlemesini yapıyoruz. Ve burada ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde dikme işlemimizi sabitlemiş, tamamlamış oluyoruz. Şöyle ipimi sabitledim. Ve kesiyorum. Bakın bu şekilde sabitleme işlemini yaptım. Şimdi aynı şekilde şu kısmında sabitlemesini yapalım. Yine açık rengimle yapacağım. Çünkü askı kısmında açık renk ile devam etmeyi düşünüyorum. Siz askı kısmında hangi renk ile ilerlemeyi düşünüyorsanız burada o şekilde de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yine iki kenar birleştiriyorum. Boşluktan iğnemi geçirdim. Karşılık gelen boşluktan da iğnemi geçiriyorum. Ve bir kez daha aynı boşluktan geçirdim. Ve ipim arka kısmında herhangi bir yerinden düğümleme yapıyorum. Düğümledikten sonra bir kez yürütüyorum. Bakın boşluklardan bir kez yürütüp ipimi kesiyorum bu noktada. Bu şekilde dikme işlemi tamamlamış oldum. Şimdi iki parçamızı da aynı şekilde diktikten sonra askı kısmının başlangıcını yapalım. Hemen sık iğnelerden bir askı kısmı oluşturacağım. İpimizi elimize aldık. Tığımın ortasına ipimi yerleştirip bir kez döndürüp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada ne kadar kalınlıkta olsun istiyorsanız o kadar belirliyorsunuz. Benim için 3 tane sağ tarafta, 3 tane sol tarafta, toplamda 6 tane sık iğne yeterli olacak. O yüzden açık rengimden başlangıç yapıyorum. Tığımı bakın 1, 2, 3.'ünün tepesinden geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. İpimi çektim. Bir tane sık iğne yaparak 3 tane sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Yandaki trabzanın tepesine geliyorum. Şurada arada dikme işlemi yaptığım için gözükmüyor. Yandakinin tepesine geldim. Bir tane yaptım. Yandakinin tepesine gelip bir tane sık iğne ve yandaki trabzanın tepesine gelip bir tane sık iğne yapıyorum. 2, 4, 6 tane sık iğne yapmış olduk. Bence yeterli genişlikte oldu. Daha sonrasında örgümün iç kısmına döndüm. Bir tane zincir çektim. Hemen dibimdeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde son boşluğuma kadar sık iğneler yaparak devam ediyorum. Son boşluğuma geldiğimde de sık iğnemi yapıp sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda yine saydığımızda 2, 4, 6 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Örgümün ön kısmına döndüm. Bir tane zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa gelip bir tane sık iğne yaptım. Ve bu şekilde devam ettim. Son boşluğuma geldim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum ve sıra sonunda 2, 4, 6 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sıranın başlangıcını yapıyorum. Hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip sık iğne yaparak başlangıcı bağın yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda yine 6 tane sık iğneye ulaşıyoruz ve tekrardan aynı şekilde başlangıç yapıyoruz. Ta ki burada istediğimiz kol boşluğuna, kol askı uzunluğuna ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi askı için yeterli uzunluğa ulaştıktan sonra son sıramda bir tane zincirimi çekip bıraktım. Başlangıçta sık iğne yaparak başlangıç yapmıştık. Burada da birleştirme yaparak sıramızı tamamlıyor olacağız. 6 tane sık iğnemiz olduğu için 6 tane bakın bu şekilde trabzanları belirliyoruz yine. Birinci trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum boşluktan. İlmeğimi içerisinden çektim. Tekrardan yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Yandaki boşluğa geldim. Askıdaki sık iğnemi yaptım. İlmeğimi bıraktım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim.
Tekrardan askı kısmına dönüp boşluğa sık iğnemi yapıyorum. İlmeğimi bırakıyorum. Yandaki bakın trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Askı kısmına dönerek sık iğnemi yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Son boşluğumun içerisinden tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Buradaki trabzanın tepesinden tığımı geçireceğim. Fakat iç kısmından dış kısma doğru tığımı ittiriyorum. İlmeğimi taktım. Arka kısmına çektim. Bu kısmı tekrardan göstermek istiyorum. Sondaki sık iğnemi yaptıktan sonra ilmeğimi bırakıyorum. Ve üçüncü koyu kahvedeki trabzanın tepesinden tığımı geçireceğim. Normalde ne yapıyoruz? Buradan üstten alta doğru bir geçirme yapıyoruz tığımızı. Ama ipimi arka kısma çekeceğim için, son birleştirme kısmı olduğu için iç kısmından üst kısma doğru tığımı uzatıyorum. İlmeği taktım. İç kısmına çektim. Bakın arka kısmına çektim. 2 tane zincir çekerek burada artık askının birleştirmesini yapmış olduk. İpimizi keserek tamamlıyoruz. Şimdi bu kısım aklınızı karıştırıyorsa, size zor geliyorsa dikerek de birleştirme yapabilirsiniz. Bu noktada bir zincir çekip askıyı tamamlayıp dikerek sabitleyebilirsiniz ya da bu şekilde hiç ipinizi kesmeden kolaylıkla birleştirme işlemimizi de yapabilirsiniz. Bu şekilde çantamızı tamamlamış oluyoruz. Dilerseniz bu noktada birleştirme yapmayarak 2 tane askılı da yapabilirsiniz. Bence bu şekilde gayet kullanışlı ve güzel oldu. Birebir aynısını çalışmaya çalıştım. Bana genelde bu model geçen seneden beri önüme çıkıyor. Ve daha fazla ertelemeden değerlendirmek istedim. Kısa sürede yapabileceğiniz bir çanta oldu. Ben çok beğendim ama astarlama yapmamız gerekiyor ya da astarsız kullanacaksanız içerisine bir tane kese koymanız gerekiyor. Diğer türlü çok kullanışlı olacağını düşünmüyorum. İpler elimde olan iplerdi. Videonun başlangıcında bahsetmiştim. Yaklaşık 100'er gram olsa 3 renk kullanıyoruz ya, 300 gram ipe ihtiyacınız var. Ya da elinizde kalan ipleri değerlendirip rengarenkte çalışabilirsiniz. Bakın ön kısmında kiremit ağırlıklı yaptım. Arka kısmında ise bu şekilde devam ettim. İpim yeterli gelmediği için siz de istediğiniz renk kombiniyle çantanızı yapabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.